Bizim meslek yeri gelir kolay olur, yeri gelir zor olur. Bazen kısa pauzeler yaparsın, bazen uykusuz kalırsın. Benim son 2 günde olduğun gibi 2 gündür 9 pauze yapıyorum. Bilmiyorum şu an suratıma ne kadar Gece 3'ten beri yoldayım. Şu an sabah saat 7:20. Nürnberg'e gidiyorum. 70 kilometrem kaldı. Hazırladım, bir konu vardı, onu çekeyim diye. Gece gündüz yollarda geçiyor. Aileden uzak kalıyoruz. Yetiştirme telaşı, sürekli stres, trafik, araç arızası, mallardaki sorumluluk, bazen eksik yükleniyor. Bu tarz şeylerle uğraşıyoruz. Bir de bu işi Almanya'da yapıyorsanız işin içine kurallar kitabı giriyor ekstra olarak. Dikkat etmeniz gereken birçok şey oluyor. Almanya'da kurallar katı. Affetmiyorlar arkadaşlar. Dün mesela bir çevirme vardı. 61 numaradaydı. Koblenz tarafındayım. Çok kaza oluyormuş son zamanlarda. Tüm tır sürücülerini çeviriyorlar neredeyse. İşte bilgi veriyorlar. İşte dikkatli kullanın. Şöyle yapın, böyle yapın. Bunu yapın. Dikkat edin biraz daha. Acele etmeyin. İşte uykusuz yola çıkmayın. Alkol kullanmayın. Bu tarz bilgiler veriyorlar. Bir de 10 euro paramı aldılar bu bilgileri verdiklerinden dolayı. Bu da ilginçti ama canları sağ olsun. Maviye saygı duyuyorum. Onlar da kendi işini yapıyor. Bizi de uyarıyorlar yani. Tüm meslektaşlarıma da kazasız belasız sürüşler diliyorum her zaman. Uykusuz asla yola çıkmayın. Çünkü bizim meslekte uyku bizim can güvenliğimiz. Bugün size Almanya'da bu mesleğe yeni başlıyorsanız, Almanya'da tırcılığa ilk başlarda yapacağınız en büyük 5 yanlıştan bahsedeceğim. Buna benzer ben geçmişte hatalar yaptım. O yüzden dedim ki ben yaptım, yandım, siz yapmayın. Önleminizi alın diye böyle bir konu çekmeye karar verdim. Bu yanlışlar sadece hani ehliyet puanınızdan mal olmuyor yani. Cebinizden binlerce euro çıkmanıza neden oluyor. Maaşınızı devlete kaptırmayın yani. Bunlardan bahsedeceğim. Dikkat etmeniz gereken en temel 5 kural. O zaman hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Çayınızı, kahvenizi alın. Ben de bir yola çıkayım. Parktan çıkışımı yapayım. Ben gece 3'ten beri yoldayım. Köln tarafından geliyorum. Bu sefer Doçaban yükü yok. DM yükü var. 33 palet ya da 34 palet mi neydi işte dolu. Yüküm de 12 ton ya da 15 ton ağırlığında bir şey. Çünkü dorsenin yük kantarı düzgün çalışmıyor. Yapılması gerekiyor. Tam olarak göremiyorum. Sabahın 7.30 günlerden de ne bugün? 27 Şubat Cuma. Nürnberg'e gidiyorum. 90 kilometre yolum kaldı. Bugün muhtemelen öğlen işim bitecek erken. En sevdiğim anlardan birisi, en sevdiğim günlerden birisi. Cuma'yı erken bitirmek çok güzel oluyor. Almanya'da da hava bir anda ısındı. Gündüzleri sıcak, sabahları serin. O yüzden etraf böyle sisli oluyor arkadaşlar. Kışı bitirdik, ilkbahara giriş yapıyoruz yani. Neyse, şimdi başlayalım. Birinci takip mesafesi Abstand. İlk can alıcı madde arkadaşlar. Almanya'da otobanlarda böyle köprülerden geçiyorsunuz ya, onların üstüne ufak kameralar koyuyorlar böyle. Takip mesafesini ölçüyor. Bunu da en çok böyle büyük şehirlerin girişlerine, bazen ölü otobanların bir köprü üstüne koyduklarını biliyorum. Yani öndekiyle 50 metre mesafe olması gerekiyor. 50 kilometre hız açtığınız andan itibaren. Şimdi ben tempomatta kullanıyorum, ayarlıyorum o şekil. Burada mesafe benim Scania'larda mesafe yazmıyor ama ben neredeyse en son çizgide kullanıyorum. Takibi buradan ayarlıyorsun işte. Ona göre manlarda görüyorsun mesela, yeni manlarda son çıkan öndekiyle kaç metre var diye. Ama bir diğer kural, anlamanız için arkadaşlar, kenarlarda bulunan siyah beyaz çizgiler var. Bunların Almancası neydi? Leitpfosten denmiş. Görsel olarak eklerim. Bunlardan da yol kenarında bulunan, Almanya'da her yolda vardır bunlar. Otobanlarda zaten var. 50 metre arkadaşlar.
Bir diğerin başlangıcından diğerine 50 metre. Böyle de ölçebilirsiniz. Takip mesafesinin cezası ağır arkadaşlar. Ehliyet puanınız gidiyor ve 150 euro gibi bir miktardan başlıyor yani. Hızınıza bağlı olarak değişiyor durumlar. İşte kaza yapma riskinize bağlı olarak vesaire, bu detayları var yani. Ben buna nereden tecrübe edindim? Bundan işte gastronomide çalışırken binek otomobil kullanıyorum. Mini otobanındayım A9'da. Kullanıyorum yani, normal gidiyordum 130-140'la, öndekine çok yaklaşmışım, kamera çekmiş, 170 euro para ödemiştim ve bir puanımı almışlardı. Tırda tecrübe etmedim yani, ondan sonra zaten aklıma hep kazındı bulundu yani. Normal araçta da yiyebilirsiniz, tırda da yiyebilirsiniz yani, dikkat etmeniz gerekiyor takip mesafesine. Türkiye'deki gibi otoyollarda tampona yok yani, makas atacağım diye de uğraşmayın. Burada makas olaylarına fazla girmeyin. Videonuzu çekerler, öyle de ceza yersiniz. Ehliyetiniz gider. Bu şekilde işliyor. Bu şekilde oluyor işte cezalar. Ama genelde köprü üstlerine bırakılan kameralardan ölçüyorlar yani. Bilginiz olsun. Takip mesafesi önemli arkadaşlar. Çünkü altımızda toplamda 40 tonluk bir araç var. Yüküne bağlı olarak bazen 30 da olabilir ama sonuçta tonajlısınız. Dikkat etmeniz gerekiyor. Yani durdurmanız gerekiyor. Arkadan vurursanız istenmeyen sonuçlar çıkabilir yani. Dorseyle şeyin arasında da tost olabilirsiniz. Aman Allah göstermesin. Tabii ki. Ha ben dikkat etmem falan diyorsan, bir kere ceza yiyince, o parayı ödeyince dikkat etmeye başlıyorsun. Emin ol. Takograf ve ülke girişleri. Bu tırı kullanırken patron sizsiniz arkadaşlar. Kartınızı taktığınız anda. Çünkü yapacağınız ihlal size ceza gelir. Bunu unutmayın. Hile de yapmaya çalışmayın takografta yani. Kartsız sürüş de yapmayın. Çünkü görüyorlar sistemden, sisteme kaydediliyor. Takografta molalarınıza, pauzelerinize dikkat edin arkadaşlar. Yeni bir güne başlarken ülke girişini yapın mutlaka. Ülke sonunu da yapın. Almanya ise Almanya. Ülke değiştirirken zaten yeni ülke girişini yapıyoruz. Onu unutmuyoruz. Yeri gelir mesela bazen Çek Cumhuriyeti'ne gitmek zorunda kalırsınız. Çünkü Almanya yakın. Ya da o diğer Almanya'nın batısında yaşıyorsunuzdur. Köln tarafında. Hollanda'ya gidersiniz. Belçika'ya gidersiniz. Ülke ve giriş çıkışlarını düzgün yapın. Yapmazsanız çok ağır cezaları var. Bunlara atlamayın. Bunun zaten size eğitimini verecekler. Sıkıntı yok. Tako ile ilgili zaten videom var YouTube kanalımda, bulabilirsiniz. Ben sadece tekrar bir hatırlatma yapıyorum. Tako ile kesinlikle oynamayın. Yasal çalışın. Ülke giriş çıkışlarını unutmayın. Yani böyle ben duyuyorum, mıknatıs koyuyorduk, şöyle yapıyorduk, jetçilik yapıyorduk, budur jettir baba falan. Burada onlar yok arkadaşlar. Burada onları unutun. Burada sebze taşınacaksa frigoyla taşınır. Açık kasayla sebze taşınmaz asla. O yüzden burada jet olayı yok. Tako kuralı var. Kurallara uyarak çalışın mutlaka. Zaten firmalarda sizi kurallara uyarak çalıştırır. Burada çünkü cezalar ağır. Hem firmaya yazar hem sana yazar. Tır bağlatmaya kadar gider mevzular yani. Ama sizin dikkat edeceğiniz nokta, ülke girişlerini düzgün yapın. Molalarınızı düzgün yapın. Gerisi zaten her şey yasal. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Takolar zaten akıllı arkadaşlar, artık son sistem akıllı tako. O sizi yönlendiriyor. Saatiniz var mı yok mu, sürecek misiniz? Uyarıyor işte 30 dakika kala pauze vermeniz gerekiyor, süreniz doluyor vesaire diye. Bu tarz şeyler yönlendiriyor sizi yani. Eskisi gibi kağıt tak, böyle CD gibi o tarz takolar kalmadı artık yani. Son teknoloji takolar var, smart tako. Ya tabii ki trafikte kalabilirsiniz, süreyi aşabilirsiniz ama böyle durumlarda çıktı alıp arkasına yazı yazdığınız zaman sorun olmuyor. BAG ya da BALM hiçbir şey demiyor. Ama bunu süreklilik halinde getirmeyin. Bunu da son olarak ekleyeyim yani. Hatalı sollamalar ve yasaklar. Gereksiz sollama, fil yarışları.
Almanya'da çoğu otoban arkadaşlar 2 şeritlidir. Çok yoğun olan yerler 3 şeritlidir. Böyle mesela şu an Nürnberg'e gidiyoruz. Burasını daha yeni yaptılar çok şükür. 8-10 yıldır tadilattaydı. Yeni bitti. Şu an 3 şeritli akıcı şekilde gidiyoruz. Neyse. 2 şeritli yollarda genelde arkadaşlar sabah 6 ile akşam 19.00 arasında sollama yasağı vardır tırlar için. Buna neden? Gündüz saati, iş saati olduğundan dolayı. En aklımda kalan otoyol bu konuda 6 numara. Nürnberg'den çıkınca Heilbronn'a kadar gider. Gündüz vakti kesinlikle sollayamazsınız. Sonra Kassel'den Dortmund arasında 44 numara var aklımda. A9'da belli yerlerde var bu. Kassel'de de var belli yerlerde işte. A7'de. Bu tarz işte. Kamyonların sollama yasağı vardır. Tabelasını zaten biliyorsunuz. Eğitimini aldınız. Koymama gerek yok. Şimdi mesela benim önümdeki 76 gidiyor. Çok yüklü. Video nedeniyle takip ediyordum. 85 ile gidiyordu ama şu an bak sollamaya çıktım ama burada yasak yok. Kontrollü bir şekilde aynaya bakarak çıktım. Şimdi bu arkadaşı geçeceğim. Bir dakikanızı rica ediyorum. Kendimi sağ şeride atayım, daha rahat olayım. Şimdi orta şeritte tam konuya odaklanamayacağız. Bak şimdi rampa aşağı salıyor. Bırak işte geçeceğim seni yani. Bir de böyle olaylar var. Şimdi buna döneceğim. Şimdi döneceğim konuya. Şu Dayko'yu bir geçelim. Dayko'yu geçtik. Şu panel ışıklarını biraz açayım. Sollama yasaklarına uyun. Çünkü cezası yüksek değil. 80 ya da 120 euro arasında bir şey hatırlıyorum. Tam işte bu civarlarda. Bununla ilgili ceza yemedim. Tecrübe de etmek istemiyorum. Sollama yasağında sollarsanız hem para hem bir puan cezanız gider arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sollama yasağında önünüzdeki mesela 88 gidiyordur. Siz 90 gidiyorsunuzdur. Geçmeye çalışmayın. Çünkü sizin onu geçmeniz 3-5 dakikaya bulur. Arkanızda arabayı yığabilir. Polis gelebilir. Parkta bir yerde polis bekleyebilir. Ceza yersiniz yani boşver. Ha öndeki mesela çok yüklüdür. 70 ile 60 ile gidiyordur. Siz 85-90 gidiyorsunuz. Hızlı sollayacaksınız. Bu sefer tamam buna okey. Bu artık polis görürse onun takdirine kalmış yani. Benim yaptığım var bu konuda ama bakıyorum arkama hani sağa soluma. Adamı hızlı geçeceğim çünkü. Bekletmeyeceğim. Arkadakileri, insanları, trafiği boğmayacağım. Buna dikkat edin. Bu şekilde yaptığınız zaman sorun olmaz. Ama 2 kilometre, 1 kilometre için kesinlikle sollama yasaklarında sollamaya girmeyin. Kısacası fil yarışına gerek yok. Sollama yasağı bitince rahat bir şekilde sollayabilirsiniz. Kamyon giriş yasaklarına dikkat edin. Bazen TomTom sizi aldatabilir ya da kullandığınız başka navi cihazı. Tabelaları okuma alışkanlığına dikkat edin arkadaşlar. Güncelleme gelmiş olabilir. O yüzden boş yere de ceza yemeyin. Ben gibi yapmayın yani. Ben köyün birinde yemiştim. Bal mı yakaladı? Bir de bir puanımı aldılar. Yani kamyon yasağına girdiğiniz zaman hem para hem bir puan gidiyor işte. O yüzden kamyon yasaklarına da dikkat edin. Mutlaka. Yük güvenliği navigasyon. Yük güvenliği önemli arkadaşlar. Yükü sabitlemeyi, altına mate atmayı unutmayın. Hani Alman plaka kullanıyorum diye de güvenmeyin. Belli olmaz. Çevirebilirler, kontrol edebilirler. Ceza yersiniz, sonra yükü düzeltmek zorunda kalırsınız. Bir dünya iş çıkar yani başınıza. Yük güvenliğine, yük sabitliğine mutlaka dikkat edin. Yani örnek veriyorum, ben yakın gideceğim, şöyle olacak. Ştanga gurt atmazsanız yük kayabilir. Yük kayarsa hasar olabilir. Ve sonra müşteriye teslim olmaz. Bir dünya uğraş olabilir yani o konu yüzünden. O yüzden yük güvenliğine dikkat edin yani. Kısa da olsa şey de olsa sabitleyin. Örneğin market yükleri. Burada kendi tecrübemle 18 aylık bir tecrübemle ya da 16 aylık artık saymayı unuttum. 1,5 yıl diyeyim artık tırcılıkta. Mesela aynı paletlerin sonuna ştanga atarsın. Market yüklerinde. Onların altına mate falan atılmaz. Spanzet gerilmez arkadaşlar. Niye
Ştanga atarsın. Mal en azından hani olur da bir şey kaymasın yani. Boşluk var sonuçta kapıyla şey arasında hafiften. Onu o açıyı kapatmak için örnek veriyorum. Ben doçavan işi yapıyorum. Tren tekeri taşıyoruz. Yeri geliyor 8 tonluk teker. Yeri geliyor ortalama 2,5-4 tonluk tekerler şey yapıyoruz. Onların altına kaydırmaz atarız mutlaka mate. Spanzetimizi de ona göre gereriz, sağlam yaparız. Hafiften böyle çapraz, tam böyle düz değil. Çünkü yandan fırlamasın diye tren tekeri. Yani yükleri yükledikçe, tecrübe edince taktikleri anlıyorsun. Yani bugüne kadar Doçavan'da herhangi bir şey olmadı. Zaten çoğu yükümün, bütün yüklerimi de sağ salim teslim ettim. Hiçbir yüküm kaymadı. Çünkü kontrol ederim yani. Kafama yatarsa, bazen yatmazsa kendim bile ekstra spanzet çektiğim dönemlerimi biliyorum yani. Çünkü biliyorum yani bir şey olsa ilk mesuliyet sensin abi, şoförsün. Bu kadar basit. Yani köşeliklerini, kaydırmazlarını, spanzetlerini düzgün kullanacaksın yani. Ağır nakliye yapıyorsan ben gibi. Market yüklerinde de ştangaları düzgün kullanacaksın. Frigo yapıyorsan aynı şekil. Düzgün yapacaksın ştangalarını. Yoksa domatesler, salatalıklar, yoğurtlar hepsi devrilir. Uğraş dur yani. Navigasyon kısmına gelince arkadaşlar, Almanya'da bu işi yapıyorsan Google Maps'i kullanmayacaksın. Kendine özel bir tır navisi al. Ya da tırın kendi navisini de kullanabilirsin. Ben bunu kullanmıyorum çünkü bu araç 2019 model. Eski, güncelleme gelmiyor. O yüzden TomTom'u kullanıyorum. TomTom mesela devamlı güncelleme alıyor. İnternete bağlıyorum, trafiği görebiliyorum, yol çalışmalarını görebiliyorum, mola yerlerini görebiliyorum. Güncelleme geliyor bir de sürekli yani. Kameraları da görebiliyorum, sabit hız kameraları. TomTom'un öyle bir özelliği var. Mesela bu hafta güncelleme yapmam lazım. 10 GB güncelleme gelmiş. Örnek. Bu iyi bir şey işte. O yüzden kendime ekstra aldım yani. Siz de almanızı tavsiye ederim. Çünkü Google Maps'le gittiğiniz zaman arkadaşlar bazı yerler, köprüler var. 360 köprüler var. Kamyon yasakları var. 10 metre genişliğinden fazla giremez yasaklar var. Bunlara girerseniz, kalırsanız bir dünya uğraş, ceza, şirkete zarar, sana zarar, senin kariyerini etkileyebilir, briefine kötü yansır. O yüzden kesinlikle tır navisi Almanya'da kullan. %100 tavsiye ederim. Garmin olur, TomTom olur. Pazar ve tatil günleri. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bu biraz karışık. Şöyle karışık. Bazı eyaletler tatil oluyor, bazıları olmuyor. Birinci. Buna detay ineceğim ama pazar günleri kesinlikle bütün Almanya'da kamyon, tır sürüş yasağı var yani. 7,5 ton üstü kesinlikle çıkamaz pazar günü. Cumartesi saat 00'da başlar. Gece pazar akşamı 22 çift sıra kadar sürer. Ekstra olarak Temmuz-Ağustos aylarında cumartesi pazar da olur yasak. Ama bu belli otobanlarda olur. Yoğun olan hatlarda. Mesela Sıla yolun en yoğun oldu. A3 otobanı komple yasaktır. Hollanda'dan Frankfurt falan bu taraflar işte Nürnberg tarafı. Ondan sonra A7 numara Kassel'den Stuttgart'a kadar, en alt İsviçre sınırına kadar gider. Aklımda kalanları söylüyorum. Bu tarz yani bölgesel yasaklar vardı cumartesi. Yani siz sürmek zorunda kalırsanız Bundesstrasse'lerden gidebilirsiniz. Yani nasyonel yollardan. Ama zaten firmalar da ona göre programını yapar. Yaz dönemine, tatil dönemine ek olarak öyle bir önlem alınmış. Bir diğeri mesela bizim eyalette en çok tatil olan eyalet Almanya'da. Bavyera. Bavyera'da tatil olur. Hessen eyaletinde örnek tatil olmaz. Hamburg'da olmaz. İşte aklımda kalan eyaletler o tarafı bilmiyorum. Aşağı Saksonya, yukarı Saksonya, Berlin tarafı, o taraflar işte. Tam eyaletlerini de bilmiyorum Almanya. Aklımda kalanları söylüyorum. Burada biraz çaktık davaya ama neyse. Buralarda tatil olmaz, bizde olur. Yani oralarda sürüş yapabilirsiniz. Buralarda yapamazsınız örnek veriyorum bizim eyalette. Böyle karmaşık bir durumlar da olabiliyor bazen. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Polis yakalarsa ceza yazar, ilk parka çektirir yani arkadaşlar. Söyleyeyim yani. Bilmiyordum falan yok Almanya'da. Bunu unutmayın. Adam öğrenseydin diyor kısacası. Bunda zaten bir uygulama var. Açıklama kısmına ekleyeceğim. Hem parklar için orada bütün yasaklar Avrupa'da falan hep devamlı bildirim olarak geliyor yani.
Uygulamanın ismi LKV Park mı öyle bir şeydi, şu an tam hatırlayamayacağım. Pek aktif kullanmıyorum çünkü onu ben. Ama size de yine bilgi amaçlı ekleyeyim. Sizin telefonunuzda bulunsun. Bende var, duruyor. Arada sırada bakıyorum işte. Bütün Avrupa'da tüm yasakları, her şeyi görebiliyorsun yani o uygulama üzerinden. Bir de arkadaşlar, bu yasaklardan muaf olan bir tayfa var. Frigo. Abi sebze, meyve, balık, yiyecek ürünü taşıyorsan bu adamlara yasak yok. Süren varsa sür. Ama kasan frigo olup gidip kuru gıda taşıyorsan, yakalanırsan o zaman eyvah, geçmiş olsun. Yani yükün Liechtenstein'da yazacak yani irsaliyede. Polis çevirebiliyor çünkü bazen yasaklarda frigoları da. Bakıyor yani ne taşıyorsun diye. Ona göre devam etme diyor. Sen mesela frigosun. İçinde kuru gıda var, konserve. Dolabın çalışmıyor. Süremezsin. Yasak o zaman. Ya da frigosun, boşsun, sürmen gerekiyor. Yine süremezsin. Yüklü olacaksın. Taze meyve sebze yiyecek. O zaman tüm yasaklarda sürebilirsin. Serbest. Devam. Durmak yok yani. Frigoların böyle bir avantajı var. O yüzden burada jettir baba yok. Buna nereden takıldım? Ya geçen Instagram'da geziyorum. Bir tane açık kasada sarmışlar üstünü brandayla falan, domates yüklemişler. Tır yan yatmış, mal devrilmiş. Yazık, günah yani. Frigo alın dedim. Yorum yaptım. Bazıları Türkiye'de olmuyor bu. Nasıl olmuyor? Bütün Avrupa böyle taşıyor bu sebze meyveyi. Bir şey olmuyor. İspanya'dan geliyor buraya frigoyla yani. İyi bir kilometre İspanya'dan da buraya gelmek. Fransa'yı falan geçiyorsun. Gerisini siz düşünün. Anlam veremiyorum yani Türkiye'deki bu jetçiliğe. Mersin'den İstanbul'a uçarak gelmenin falan vesaire. Neyse, çok fazla detaya girmeyeceğim. Sıkıntılı bir konu. Güneş de iyi vuruyor şu an karşıdan. Özetle arkadaşlar, dikkat etmeniz gerekenleri ilk başta sıraladım size. İlk başlarda en çok yapılan hatalar bunlar. Bazılarını ben kendi araba tecrübemle yaptım. Bazılarını tırla yaptım. Tırla ne yaptım? Şu ana kadar ne cezam var? Tek işte o kamyon girilmez yasağı var yani. Başka da bir şey yok çok şükür. Diğerini normal taksiyle yapmıştım. Taksi dedim, binek arabayla. Takip mesafesinden. Hız kameralarım da var birkaç tane. Bazen hızlı, İstanbul'dan kalma alışkanlıklar. Böyle 60'lık yerde 70-75'le geçme. Bu tarz hız cezalarım da var. Ekleyeyim yani. Ama genel olarak temiz bir sürüşe sahibim artık yani. Buradaki sisteme alıştım. Uyum sağlıyorum. Yani gördüğünüz gibi de tırı da zaten hep devamlı tempomatta kullanırım. Gece gündüz ben. Çünkü takip mesafesini ayarlar, frenini ayarlar. Sisli havalarda özellikle nimettir yani. Kendim sadece aynaları kontrol ederim. Arada takoya bakarım, mount cihazıma bakarım. Yoluma bakar giderim yani önüme. Bu şekilde kullanıyorum. Kurallara uyarsan, altında iyi tır varsa Almanya'da tırcılık keyifli bir meslek arkadaşlar. Ben yaptığım işi seviyorum. İsyan ettiğim anlar da olmuştur. 2 gün üst üste kısa pauza yaptım. 5 saat 6 saat uykuylayım. Gündüz vakti de uyuyamıyorum ben. Sevmiyorum gündüz vakti uyumayı. Günü kaçırdığımı düşünüyorum. Böyle anlar da oluyor işte. Tako kurallarına uyuyoruz, Abstand uyuyoruz, sollama yasaklarını, tatil yasaklarını, kamyon yasaklarına dikkat ediyoruz, radarlara dikkat ediyoruz, mesafeye dikkat ediyoruz. Yükümüzü ve kendimizi sağ salim evimize götürüyoruz. Böyle de son olarak toparlayayım. Hızlı giden değil, akıllı giden kazanır Avrupa'da. Bunu unutmayın. Tüm Avrupa'da geçerli. Sadece Almanya'ya demiyorum. Almanya'da ekstra vurguluyorum sadece. Benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara yazın. Video tavsiyeniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Ben haftayı kapatmaya gideyim. Malımı indireyim. Sonra artık evime gideyim. Yeter bu hafta. Şu an
Şu ana kadar 2400 kilometre olmuş. 2450 ile falan haftayı kapatacağız. Hadi 2500'de. Bu hafta iyi bir kilometre yapmışız. Ben sürmeye devam. Görüşürüz.